Ben uzman fizyoterapist Mesut Erdoğan. Yaklaşık olarak 8 senedir manuel terapi hizmetleriyle hizmet veriyoruz. Bu konuda birçok hastaya faydamız dokunmuştur ve aynı şekilde de devam etmeye çalışıyoruz. Öncelikle benim ilgi alanım omurga sağlığı. Bundan dolayı da kendimi geliştirmek için bu alana yöneldim. Burada yaptığımız yaklaşımlar daha çok omurga sağlığı ile ilgili bel boyun fıtıkları, duruş bozuklukları, boyun düzleşmesi, skolyoz gibi omurgayı içeren rahatsızlıklara yönelik manuel terapi ve çeşitli bilişsel egzersizler uygulayarak sonuç elde etmeyi amaçlıyoruz. Manuel terapi daha çok elle yapılan tedavi yaklaşımlarına verilen genel bir addır. Buradaki amacımız omurganın hareketlerini tek tek değerlendirerek azalmış hareketlerin artırılmasını sağlamak. Beraberinde eğer herhangi bir sebeple bir seviyede daha fazla hareket açığa çıkıyorsa oranın da hareket kontrolünü sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu da çeşitli egzersizler yoluyla düzenliyoruz. Öncelikle manuel tedavi fıtık olduğu durumda kullanılır. Fakat karyopraktik yaklaşımlar bu fıtık oluşumunun öncesinde de kullanılarak daha koruyucu rehabilitasyon kapsamında da gerçekleştirilebilir. Yani öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bir seviyede fıtık oluşmadan önce o omurga seviyesinde aşırı hareketlerin oluşmasını bekliyoruz. Bu aşırı hareketin sebebi de bir başka omurga seviyesindeki kısıtlı hareket olabilir. Manuel terapide bu kısıtlı hareketi artırdığımız zaman aşırı hareket eden omurga segmenti rahatladığı için omurga bir dengeye ulaşmış oluyor. Bir nevi omurgada bir resetleme işlemi yapıyoruz. Biz akışı düzenlediğimiz zaman zaten vücut yaratılış olarak kendini iyileştirme kapasitesine sahip. Beraberinde sistem kendini düzenlemeye yöneliyor ve bu şekilde fıtıklarda iyileşme sağlayabiliyoruz. Bir fıtığın kendi kendine iyileşme süreci ortalama 4 ila 9 ay süresincedir. Bizim yaptığımız uygulamalar ağrıyı kontrol altına alarak iyileşme sürecini hızlandırmakta. Bununla ilgili literatürde çeşitli kriterler belirlenmiş. Bu kriterler sağlanmadığı müddetçe ameliyat olmaması gerekir. Eğer ki idrar kaçırma problemi, genital bölgede uyuşukluk ve ilerleyici kas gücü gibi kaybı gibi problemler varsa bu durumda zaten hastaya müdahale etmeden cerrahiye yönlendiriyoruz. Bunun dışındaki durumlarda diğer alternatif tedavi yaklaşımının denenmesi gerekir. Çünkü cerrahi ile orada bir müdahale elde edilirken sonrasında bir daha cerrahi olmayacağına dair bir kanıt yok. Bunun için öncelikli bir tedavi yaklaşımı olarak manuel tedavinin denenmesi gerekir. Uygulama sırasında hastanın omurgasındaki hareketleri tek tek değerlendirerek hastaya uygun manuel tedavi tekniğiyle o hareketin artırılmasını amaçlıyoruz. Hasta üzerinde uygulayarak sonucu gözlemleyebiliriz. Bunun için bir vaka çalışması yapabiliriz beraber. Evet, şu anda Enes Bey ile seansımıza başlamak üzereyiz. Enes Bey'in çeşitli problemleri vardı. Kas iskelet sistemi ile ilgili yapacağımız kardiyopraktik seansında Enes Bey'de çeşitli sonuçlar elde etmeye amaçlıyoruz. Kardiyopraktik seans içerisinde omurganın hareketlerini değerlendirip ona yönelik azalmış hareketleri artırmak için manipülasyon uygulamalarını gerçekleştireceğiz. Bu şekilde eklem hareketini artırarak ağrı ile ilgili sıkıntılarını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Öncelikle hastamızı değerlendirmeye başlayacağız. Omurga hareketlerine bakmak için öncelikle boyun bölgesinden başlıyoruz. Boynumuzu sağa çevirelim Enes Bey. Sola çevirelim. Kısıtlı omurga hareketini bulduktan sonra bu omurga hareketinin hangi seviyeden kaynaklandığını tespitlemeye çalışıyoruz. Şimdi sırt üstü uzanıyoruz. Enes Bey'de yaptığımız testlemelerde C4-C5 boyun eklemi seviyesinde bir hareket kısıtlılığı tespit ettik. Bunun için kardiyopraktik uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Nefes alın, kendinizi gevşek bırakın. Gevşek. Gevşek bırakın. Tamamdır. Enes Bey'in beliyle ilgili yaptığımız testlemelerde ise L4-L5 arasında bir hareket kısıtlılığının olduğunu tespit ettik. Buna yönelik yapacağımız manipülasyon için öncelikle hastanın gerekli pozisyonunu ayarlıyoruz. Sonrasında nefes alıyoruz Enes Bey. Ver, gevşek bırakın. Tamamdır. Hastamız için diğer taraf için de pozisyonumuzu hastaya göre ayarlıyoruz. Bu uygulamanın etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için her hasta için uygun tekniğin tercih edilmesi gerekiyor. Pozisyonumuzu aldıktan sonra nefes alıp verin.
Gevşek olun. Nefes aldık, verdik. Tamamdır. Enes Bey'in sırt omurlarını da değerlendirdiğimizde burada da bazı hareket kayıplarının olduğunu gözlemledik. Buna yönelik de uygulamamızı Enes Bey'e uygun şekilde tekrarlayacağız. Nefes alın Enes Bey. Verin. Eklemin tam boşluk hissini yakaladıktan sonra uygulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ver. Tamam. Öncelikle omurgada kısıtlı hareketi artırdığımız için beraberinde fazla hareket eden seviyedeki aşırı yük üstünden kalkacak. Bu da iyileşme sürecini hızlandıracak. Hasta ağrısının azalmasıyla beraber daha özgür bir şekilde hareket edecek, günlük hayatına rahat bir şekilde dönüş sağlayabilecektir. Manuel terapi için ortalama 8-10 seanslık bir uygulama süresinden bahsedilir. Bu hastanın durumuna, şikayetlerine bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 8-10 seans diyebiliriz. Çeşitli vakalar sürekli alıyoruz. Bizde gözlemlediğimiz hastalarda fıtığın seviyesinden daha çok kişinin semptomları önemli. Fıtığı ileri düzeyde olup tedavi sonrasında ağrı şikayetlerinin tamamen normale geçtiği birçok vakamız mevcut. Manuel terapi evet hastalar için uygulanıyor fakat koruyucu rehabilitasyon kapsamında sağlıklı kişilerin de ara ara manuel terapi seansları almaları bunlar için faydalı olacaktır. Bu bir problem oluşmadan koruyucu rehabilitasyon kapsamında gerçekleştirilirse ilerleyen zamanlarda cerrahiye başvurma oranlarını da düşürecektir. Manuel terapide evet uyguladığımız zaman çok etkili sonuçlar alıyoruz fakat hastanın da buna uygun olması gerekir. Manuel terapi bazı riskli durumlarda kesinlikle kullanılmıyor. Beraberinde hastanın da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesiyle en etkili sonucu elde ediyoruz. Öncelikle hastalar genelde sedanter yaşam tarzı dediğimiz hareketsiz yaşam tarzına çağımız gereği uyum sağlamış konumda. Bu da disklerin beslenmesiyle ilgili çeşitli sıkıntıları beraberinde getirir. Hastalardan öncelikle en önemli isteklerimizden birisi gün içerisinde sık sık yürüyüş yapmaları, yürüyüş mesafelerini artırmaları. Çünkü disk yapısı, fıtığın oluştuğu anatomik yapı vücudumuzun amortisör gibi bir görev gerçekleştirmektedir. Düzenli yürüyüş yaptığımız zaman onun üzerine binen yükle beraber bu diskin iyileşmesini artırmaktadır. Beraberinde hastaya yönelik de özel programlar ve hastanın yapacağı çeşitli yaklaşımlar da gerekiyor. Bunu da hastaya göre planlıyoruz. Öncelikle manuel terapi evet faydalı fakat kişinin yaşam tarzı ile ilgili çeşitli düzenlemeleri yapması gerekiyor. Hepimizin hareketli, sağlıklı bir yaşam sürmemiz için üzerimize düşen sorumlulukları gerçekleştirmemiz gerekir. Hastalarımıza ve sağlıklı kişilere olabildiğince hareket etmeleri gerektiğinin altını çizerek omurgasının ne kadar hareketli olması kişinin hayat kalitesinde o kadar iyi olduğunu göstereceğini iletmek istiyorum.